Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir kartopu bambu ipim var. Onunla başlayacağım. 100 gram 220 metre uzunluğu olan bir ip. İpimin %49'u bambu, %51'i akrilik. Şöyle göstereyim. Renk numarası. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kullanacağım şişi de göstereyim. 3,5 numara şiş kullanacağım. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Şöyle ilmeklerimizi çıkaralım. Bu model için ilmek sayısı 7 ve 7'nin katlarından oluşmakta. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayacağız. 7, 14, 21 diye devam edecek. Ayrıyeten ilmek eklememize gerek yok. Şöyle. İlmeklerimizi sayalım hemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 ilmekle başlayacağım ben. 3 model üzerinden anlatacağım. Şöyle. Şu anda şişimde 21 ilmeğim var. 21 ilmekle modelimizi kurmaya başlayalım. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Modelimizin birinci sıra ön yüzündeyiz. Modelimiz 2 sıradan oluşmakta. Kenar ilmeğinden sonra bir düz ilmek, bir ters, bir düz, bir ters. Pirinç yapıyoruz arkadaşlar bu kısımlarda. Şimdi sıradaki ilmeğimle bir arkasındakini şu şekilde yerlerini değiştiriyorum. Sağa doğru keseceğim ben ilmeğimi. Şu şekilde değiştirdim. Tekrar ikisini düz örerek kestim. Şöyle. 2 ilmek doluyorum bakın. 1, 2. İpimi 2 kez doladım. Şişime. Şimdi sola doğru bu 2 ilmeğimi kesiyorum. Düz örerek sola doğru 2 ilmeğimi kestim. Yani tek ilmeğe düşürdüm. Yine bu kısımda pirinç yapıyoruz. Bu düzle başladım. Bir ters, bir düz, bir ters. Şimdi yine 2 ilmeğimizi sağa doğru keseceğiz. Eğer siz bu şekilde şöyle alabiliyorsanız bu taraftan şöyle kesebilirsiniz. Ben o şekilde öremediğim için önce ilmeklerimin yerini değiştiriyorum. Bakın öndekini arkaya aldım. Diğerini de öne aldım. Sağa doğru ikisini bir düz örerek kestim. İlk sıra olduğu için biraz zorlanacağız. Ama bu model lastik istemiyor arkadaşlar. Direkt modele başlayabilirsiniz. Kesme işleminden sonra 1-2 kez doladım. Yine ipimi daha sonra sola doğru kesiyoruz. 2 ilmeğimi bir düz örerek sola doğru kestim. Kesme işlemini düzle yapmıştık. Sıradakini ters olarak örelim. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz ve birinci sıramızı bitirdik. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Modelimizi ilk sırada kurmuş olduk. Şimdi ikinci sıra arka yüzündeyiz. Modelin kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim ters. Bunu düz örüyorum. Çünkü pirinç örgü yapıyoruz arkadaşlar. Düzlerin üzerine ters, terslerin üzerine düz. Bir düz, bir ters,
bir düz. İpim tellendi burada, hemen düzeltiyorum. Ters ilmeğimi düz ördüm. Düz ilmeğimi ters ördüm. Sıradaki ilmeğim düz. Şu iki tane doladığım ilmeğe gelince birincisini ters örüyorum. Bakın bu şekilde birincisini ters ördüm. İkinci doladığım ilmeği düz olarak örüyorum. Bu ikili dolamalarda birincisini ters, ikincisini düz örelim. Sıradaki ilmeğim ters, onu da düz olarak örüyorum. Pirinç kısımda bu şekilde arkadaşlar. Ters ilmeğimi düz, düz ilmeğimi ters. Düz olarak ördüm. Yine bu iki dolamaya geldim. Birinci doladığım ilmeği ters olarak ördüm. İkinci doladığım ilmeği düz olarak ördüm. Sıradaki ilmeğim ters, onu düz olarak bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modeli bir kez kurmuş olduk. Model hep bu iki sıranın tekrarından oluşacak. Şöyle ilerledikçe şu aralar zincir gibi görünecek arkadaşlar. Şöyle ilmek sökme, onun görüntüsünü verecek ama harika, daha da kolay bir model. Şimdi bir kez daha kuralım. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Pirinç yaptığımız için bakın ters ilmeğim var burada. Bunu düz örüyorum. Ters ilmeğimizi düz ördük. Düz ilmeğimizi ters. Ters ilmeğimizi düz ördük. Daha sonra bir ters. Şu arada yaptığım, doladığım ilmekle bu ilmeğimi yine yerini değiştireceğim. 4 ilmek kenar ilmeğinden sonra 4 ilmek ördükten sonra 5. ilmeğimi ve aradaki şu ajurlu ilmeğimi yerini değiştiriyorum. Bu şekilde bakın. 5. ilmeğimi arkaya aldım, ajurluyu öne aldım. Sağa doğru kesmiş oldum yani. İkisini bir düz örerek sağa doğru kesmiş oldum burada. Kestiğim için bir kez doladım. Bir dolamada diğer kesme için yaptım. Arada 2 kez dolamış oldum. Şimdi sıradaki bakın ajurlu ilmeğimle arkasındaki ilmeğimi de düz örerek sola doğru kestim. Bu tarafta sağa doğru kestik, diğer tarafta sola doğru kestik ilmeğimizi. Sıradaki ilmeğim düz, onu ters olarak örüyorum. Bir düz, bir ters. Diğer 5. ilmeğime geldiğimde bakın son ilmeğim şu aradaki pirinçli olan kısımda son ilmeğime gelince yine ajurlu ilmeğimle yerlerini değiştiriyorum. Sağa doğru kesme yapacağım için bu şekilde sağa doğru çevirdim ajurlu ilmeğimi. Daha sonra ikisini düz olarak ördüm ve kesmiş oldum. Yine 2 ilmek doladım. 1, 2 ilmek doladım. Ajurlu ilmeğim ve arkasındaki ilmeğimi düz örerek sola doğru kestim. Sıradaki ilmeğim düz, ters olarak örüyorum. Pirinç yaptığımız için bu şekilde. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu şekilde yaptık. Bakın şöyle aralar zincir gibi oluşmaya başladı. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Dediğim gibi modelimiz hep bu iki sıranın tekrarından oluşacak. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim ters. Ters olduğu için bunu düz örüyorum. Düz ilmeğimi ters olarak ördüm. Ters ilmeğimi düz olarak ördüm. Düz ilmeğimi ters ördüm. Ters olan ilmeğimi düz olarak ördüm. Geldik bu iki tane doladığım ilmeğe. Şu iki tane ajur yapmıştım. Birincisini ters olarak ördüm. Şu şekilde ters ördüm. Şişimde kalan ajuru düz ördüm. Yani burada bir ters bir düz olarak öreceğiz. Sıradaki ilmeğim ters, düz olarak ördüm. Bir düz,
bir ters, bir düz, bir ters, bir düz ve pirinçli kısmı yapmış oldum. İki ajura geldiğimde birincisini ters olarak ördüm. İkinci doladığım ajurumu düz olarak ördüm. Burayı unutmayalım. Birinci ajur ters, ikincisi düz öreceğiz. Sıradaki ilmeğim ters, bunu düz örüyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimizi iki kez kurmuş olduk. Bakın model tabii ki ilerledikçe daha güzel görünecek. Şu aralar şu şekilde oluşacak. Görüntüsü böyle olacak. Evet, bu ipe de çok yakıştı. Şöyle yumuşacık bir ip. Çok kalın da değil, çok ince de değil. Şöyle ben isterseniz bir de modelimin ilerlemiş halini göstereyim size. İlerlemiş hali de bu şekilde. Aynı ip, aynı şişle ördüm yine. Bakın bunu beraber yapmıştık. Lastik istemiyor arkadaşlar. Tabii ki model bakın ilerledikçe kendini gösterecek. Daha yeni başladığınızda pek aynı görüntüyü vermeyebilir. Şu şekilde modelimizin bakın ön yüzü, arka yüzü ikisi de aynı şekilde. Şu aralar şöyle bakın aynı dediğim gibi şöyle zincir duruyor. Görüntüsü de şu ilmek kaydırma modeli var arkadaşlar. Örgü bitirdikten sonra bir ilmeği aşağıya kadar kaydırdığınız model onu andırıyor ama öyle değil. Bence bu ondan daha da güzel, daha da kullanışlı bir model. Şöyle yakında göstereyim size. Evet, modelimiz böyle. Şöyle lastik istemeyen ama isterseniz lastik üzerine de yapabilirsiniz. Bütün yazlık örgülerinizde, mevsimlik örgülerinizde ona uygun iplerle harika gidecek bir model. Benim kullandığım bugün şöyle bambu bir ipti. Bunu koton iple, merserize iple hepsiyle yapabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika. Sizler nelerde kullanacaksınız, ne yapacaksınız bu modelden? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Evet. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.